Tarımsal mirasın kaybı konusunda konuşacağız bugün. İsmim Nurcan Atalan Heliçke. Amerika'da New York eyaletinde Skidmore College'da çevre bilimlerinde öğretim görevlisiyim. Tarımsal miras konusu işlenirken tarımsal mirasın hem sosyal ve kültürel değerler hem de biyolojik çeşitliliği ile ilgili olduğu için bir bütünsel kavram olarak değerlendirilmesi konusunu öğrendik. Bu nedenle de tarımsal mirasın kaybı için olan faktörleri değerlendirirken hem sosyal kültürel faktörleri hem de biyolojik çeşitliliğe olan tehditleri beraber değerlendirmek gerekir. Tarımsal mirasın kaybı konusunda çok uzun süren çalışmalar şunu göstermiştir ki sadece sosyal değerlerin kaybı ya da biyolojik çeşitliliğin, özellikle tarımsal biyolojik çeşitliliğe ekonomik açıdan değer verecek projeler ya da bakış açısı sistemin bütüncül olarak korunmasını engellemektedir. Aynı zamanda diğer konularda da işlendiği üzere çevresel değişim, sosyal değişim ve ekonomik değişim sistem üzerindeki baskıları giderek arttırmaktadır. Tarihi bir süreçte uzun bir zaman diliminde ortaya çıkmış geleneksel bilginin korunması da güncel sosyal, ekonomik ve ekolojik şartlara göre yeniden şekillenmektedir. Tarımsal miras olarak baktığımız şey zaman içinde statik bir değer değil, zaman içinde değişen hem çevresel hem sosyal koşullara adapte olan bir sistemi gerektirir. Bu nedenle bu sistemin devamlılığını sağlayacak hem sosyal faktörlerin hem ekolojik faktörlerin bir arada devamını sağlayacak insani ve ekolojik değerlerin bir arada korunması oldukça önemlidir. Doğal kaynakların dengesiz ve aşırı kullanımı ile sürdürülebilir olmayan kalkınma modelleri uzun dönemde tarımsal mirasın erozyonuna neden olmaktadır. Büyüme temelli kalkınma modelleri ve özellikle kırsalda özelleştirmeyi, üretimin etkinleştirilmesini hedefleyen politikalar kırsal alandaki baskıları arttırmış, kırsal alandan kentlere göçü hızlandırmış ve kırsal alandaki geçimlik kaynaklarının daralmasına yol açmıştır. Bütün bu sebeplerde uzun dönemde kültürel değerlerin kaybolmasına ve geleneksel bilginin erozyonuna yol açmıştır. Artan şehirleşme baskısıyla kırsal alanlar daralmıştır. Bu baskılar da kuşaklar boyunca işlenmiş arazilerin ve arazi kullanım pratiklerinin terk edilmesine neden olmuştur. Tarımsal miras sistemlerinin çoğu yoğun iş gücü istemektedir. Kırsal nüfusun azalması, kırdan kente göç ve kırsal nüfusun yaşlanması ile kırsalda iş gücü azalmaktadır. Ailelerin küçülmesi ve yaşlanmasıyla birlikte geleneksel bilgiyi ve sosyal değerleri aktarma mekanizmaları erozyona uğramakta ve ortadan kaybolmaktadır. Bu konuyla ilgili farklı modüllerde de geleneksel bilginin aktarılması ile ilgili konular işlenecektir. Şehirleşme ve modernleşme ekseninde geleneksel değerlere itibar edilmemektedir. Özellikle kırsal alanda yaşayan kesimler ve kırsal geçimlik kaynaklarına karşı oluşan ön yargılar özellikle kırdaki genç nüfusun şehirlere doğru göçünü arttırmakta ve bu da geleneksel bilginin kaybolmasına yol açmaktadır. Araziler miras, yasal değişiklikler ve diğer baskılar altında daralmakta, parçalanmakta ya da el değiştirmektedir. Aynı zamanda fikri mülkiyet ya da mülkiyet haklarındaki değişikliklerde doğal kaynakları erişimi kısıtlandırmaktadır. Ülkemizde özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ve tüm dünyada özellikle 1960'lardan sonra yayılan endüstriyel tarımın yayılması ekonomik baskılardan dolayı üreticilerin üretim pratiklerini değiştirmektedir. Aynı zamanda politik sistemlere bağlı olarak yapılan toprak toplulaştırmaları ya da yönetim planları da kırsalı etkilemektedir. Ülkemizde bu şekilde bir çok kapsamlı arazi toplulaştırması olmasa bile özellikle sosyalist yöntemlerle yönetilen ülkelerdeki arazi toplulaştırılması kırsal alandaki alan yönetimini değiştirmiştir. Somut olmayan kültürel mirasın yalnızca ekonomik boyuta katkıları ön plana çıkartıldığında bu değerli mirasın erozyona uğraması kaçınılmazdır. Aynı zamanda kitle kültürü baskısı altında geleneksel bilgi de erozyona uğramaktadır. Geleneksel kültürün kentin yazılı, kültür, üretim ve tüketim alanlarında sanatsal gösterime dönüşmeyen bölümleri örgün eğitimin bir parçası olamadığı için unutulmaya terk edilmektedir. Örgün eğitim alanlarında yer alamadığı için de kuşaktan kuşağa geçiş imkanı bulamayan bu ürünler, kültür aktarımının sinema, tiyatro, gazete, radyo ve televizyon gibi yaygın ve sargın öğrenme alanlarını oluşturan çağdaş kitle iletim araçlarının tüketimine de girememektedir. Bütün bu faktörler
geleneksel bilginin daralmasına ve erozyonuna yol açmaktadır. Biyolojik çeşitliliği tehdit eden faktörlere geçtiğimizde ise pek çok çevresel değişim ve çevresel kirlilik de dahil pek çok faktörü ele almak zorundayız. Bu amaçla 2016 yılında Alptekin Karagöz, Özbek ve Sarı'nın bir arada ele aldığı Türkiye'nin bitkisel biyolojik çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilir kullanımına ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri makalesinden çıkarılan genel başlıkları anlatacağım. Tarımsal biyolojik çeşitlilik, küreselleşme, endüstrileşme ve sosyal baskılar altında kaybolmaktadır. Özellikle ülkemizde kaynakların sömürülerek kullanılması, doğadan aşırı bitki hasadı, tarımsal biyolojik çeşitliliği tehdit etmektedir. Ülkemizde özellikle arazi tahribatı çok yüksektir. Yasal düzenlemeler ve yaptırımların yetersizliği, plan ve programlarla ilgili sorunlarda hem arazi kullanımıyla ilgili sorunları kötüleştirmekte hem de tarımsal biyolojik çeşitliliğin korunması üzerindeki baskıları arttırmaktadır. Özellikle mera alanlarının sürülmesi, aşırı otlatma, anızın yakılması, aşırı gübre ve tarımsal ilaç kullanımı, yüksek verimli çeşitlerin çiftçi çeşitleri ya da yerel çeşitlerin yerini alması, tarımsal biyolojik çeşitlilik üzerindeki diğer baskı faktörleridir. Artan kimyasal kullanımı aynı zamanda toprak erozyonu gibi çevresel değişimle birleştiğinde ekolojik faktörlerin uzun sürede erozyonuna yol açmaktadır. Sosyal faktörleri değerlendirdiğimizde özellikle kırsal nüfusta azalması, yaşlanması, tohum değişim ağlarının etkinliğinin yitirmesi, tohum saklayan ve kullanan üreticilerin sayının azalması, yerel çeşitlerin kaybını hızlandırmaktadır. Bir diğer konu da istilacı türlerdir. Dünyanın pek çok yerinde ekosistemler tarihsel süreç içinde evrimleşmedikleri yeni türlerle karşılaşmaktadırlar. Bu türler kazara ya da bilerek bu ekosistemlere getirilmiş yeni türlerdir. Özellikle küreselleşme ve ticaret ile birlikte gemilerle ya da paketlerle birlikte kazara gelen bitki ya da böcekler var olan ekosistemi tehdit etmektedir. Aynı zamanda peyzaj çalışmaları için getirilen egzotik türler ya da balıkçılıkla birlikte getirilen egzotik türler de balıkçılık ve tarım ekosistemlerini tehdit etmektedir. Bu sistemlerin uzun dönemde var olan ekosistemin ve agroekolojik sistemlerin yapısını nasıl etkileyeceği konusu hala araştırılmaktadır. Bu konuda tarımsal biyolojik çeşitliliğe etkisi konusunda Dünya Gıda ve Tarım Örgütü'nün çalışmaları şunu göstermektedir ki dünyanın pek çok yerinde istilacı türler özellikle tarımda ekonomik girdilerin kullanımını arttırmayı ve tarımdaki özellikle pazarlama ile ilgili sıkıntıları arttırmaktadır. Bu özellikle gelen böcekler ya da otların istilacı bir şekilde yayılması var olan tarım alanlarındaki etkinliği ve üretimi daraltmaktadır. Bir diğer konu iklim değişikliğinin tarımsal mirası nasıl etkileyeceği konusudur. İklim değişikliği özellikle yerli halkları, indigenous toplulukların özellikle fakir olmalarından dolayı ya da marjinal bölgelerde yaşamalarından dolayı onları daha çok etkileyecektir. Bu gruplar teknoloji ve bilgi sistemlerinden uzaktırlar ya da karar verme mekanizmalarına katılamaktadırlar. Dolayısıyla iklim değişikliğine karşı savunmasız bir durumda kalmaktadırlar. Aşırı hava olayları, seller, kuraklaşma, artan yağış, tarımsal verimde düşüşe yol açmaktadır. Artan hastalık vektörleri yüzyıllar boyunca iklim şartlarına adapte olmuş tarımsal sistemleri de kırılmalara yol açmaktadır. Örneğin dağ ekosistemleri tarımsal biyolojik çeşitlilik açısından çok zengindir. Ancak iklim değişikliğine karşı çok da zayıf bölgelerdir. Bu konuda bir örnek vermek gerekirse Fas'taki Argan ekosistemleri ki bunlar küresel ölçekte önemli tarımsal miras alanı olarak kabul edilmiştir. İklim değişikliğine karşı kurak bölgelerde hem geçimlik kaynaklarını desteklemek hem de oradaki evcilleştirilmiş hayvanlara farklı besin kaynakları sağlamaları açısından oldukça önemlidir. Ancak iklim değişikliği sebebiyle kurak alanlarının artması ve var olan hava olaylarının ekstrem aşırı hale gelmesi sonucunda var olan ekolojik pratikler değişecektir. Tarımsal mirasın korunmasındaki en önemli etkenlerden biri iklim değişikliğine karşı bir sigorta oluşturmaları ve uzun dönemde özellikle kurak alanlarda
tarımsal biyolojik çeşitliliğin korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması açısından bize olumlu örnekler verebilecek olmalarıdır. Uzun dönemde küresel ölçekte önemli tarımsal miras alanları üzerindeki iklim değişikliği etkileri araştırmalarla etkiler tam olarak anlaşılmaya çalışılacaktır. Türkiye ve iklim değişikliği konusu incelendiğinde ülkemizin de içinde yer aldığı Akdeniz Havzası'nın küresel iklim çeşitliliğinden nasıl etkileneceği oldukça önemli bir konudur. Çünkü iklim değişikliğine karşı Akdeniz Havzası yerkürenin en hassas bölgelerinden biridir. 2011 yılında yayınlanan İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı da Türkiye'de yıllık ortalama sıcaklığın gelecek yıllarda 2,5 derece ile 4 derece arasında artacağını, artışın Ege ve Doğu Anadolu bölgelerinde 4 santigrat dereceyi, iç bölgelerde ise 5 dereceyi bulacağını öngörmüştür. Türkiye'nin yakın gelecekte daha sıcak, daha kurak, yağışlar açısından daha belirsiz bir iklim yapısına sahip olacağı ortaya çıkmaktadır. İklim değişikliği konusu ayrıca bir modül olarak ele alınmaktadır. Ancak bu konudaki önemli konulardan biri de Türkiye'nin iklim değişikliği çerçeve anlaşmasını imzalamamış olması ve bu konuyla ilgili olarak eylem planlarını özellikle 2016 yılından sonra 2023 ve 2030 yılları arasında sürdürülebilir kalkınma politikaları hedefleri çerçevesinde yürürlüğe koymamış olmasıdır. Tarım için uygun topraklara sahip olan Türkiye, şimdiden kuraklaşmaya başlayan havzalara sahiptir. Türkiye konusunda ele alacağımız önemli tehditlerden biri de kırsal nüfusundaki değişikliklerdir. Ülke nüfusu 2007 yılında %32'si kırsal yerleşimlerde iken, 2012 yılında bu oran %27,7'ye gerilemiştir. Kırsal nüfus yaklaşık olarak 22,9 milyondan 20,9 milyona gerilemiştir. 2007-2012 yılları arasında ülke nüfusu toplamda %7,1 artarken kırsal nüfus %8,8 oranında azalmıştır. Bu durum kırdan kente göçlerin devam ettiğini göstermektedir. 2012 itibariyle yerleşim yerlerine göre kırsal nüfusun dağılımı incelendiğinde bu nüfusun %57'si köylerde, %24'ü beldelerde, %19'u da ilçe merkezlerinde yaşamaktadır. Bütün bu veriler Gıda ve Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi 2014-2020 dokümanında bulunabilir. Ancak 2014 yılında yapılan yasal düzenlemelerle köyler mahalle statüsüne alınmış ve bu da var olan istatistiki, kırsal alana dair istatistiki bilgilerin erişimde sıkıntılar yaratmıştır. Tarımsal işletme sayısına baktığımızda ise 2001 genel tarım sayımı sonuçlarına göre yaklaşık 3,1 milyon tarımsal işletme sayısı bulunmaktadır. 2019 yılına geldiğimizde ise çiftçi kayıt sistemine başvuran çiftçi sayısının 2.083.000'den 2020 yılında bu sayının 1.803.000'e düştüğü görülmektedir. Bu da özellikle Covid etkisinin tarımsal üretimden uzaklaşan üretici etkisinin araştırılması gerektiğini ve pandeminin daha uzun süre devam etmesi durumunda özellikle kırsal alanda oluşacak geniş çaplı değişimlerin araştırılmasının ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. 2001 genel tarım sayımı sonuçlarına göre yine Türkiye'de ortalama işletme büyüklüğü 6,1 hektar iken işletme başına düşen parsel sayısı 4,1 adettir. Bu konuda özellikle kırsal alanda tarımsal alanların küçük ve parçalı olduğunu ve bunun da özellikle miras konularıyla ele alındığında uzun dönemde arazi yönetimi konusunda sıkıntılara yol açacağını göstermektedir. Kırsal alanlardaki diğer zayıf noktalara baktığımızda dağınık ve küçük tarım parselleri ve parçalı yerleşme deseni yanında kırsal alan istatistiklerinin yetersiz olması, köylerin çoğunlukla sert iklim koşullarında konumlanması ve bu alanların marjinalliklerinden dolayı iklim değişikliği ve diğer aşırı hava olaylarına karşı daha zayıf olmaları, modern tarım bilgisinin eksikliği yanında tarımsal işletmelerin sermaye birikiminin olamaması, özellikle ekonomik krizlere karşı bu yapıların tarımsal üretimden uzaklaşmasını ve aynı zamanda bu üreticilerin geçimlik kaynaklarının daha da daralmasına yol açmaktadır. Çevresel değişim düşünüldüğünde özellikle toprak erozyonunun sürmesi ve doğal afette dediğimiz ama aynı zamanda çevresel değişime bağlı değişikliklerin şiddetinin artması özellikle bazı bölgelerde üreticiler için sorun oluşturmaktadır. Bu konu Karadeniz bölgesinde seller şeklinde ortaya çıkabilirken diğer bölgelerde heyelanlar ya da tarım arazilerinin erozyonunun artması şeklinde ortaya çıkabilmektedir.
Diğer bir konu da özellikle kırsal nüfusun yaşlanmasıyla birlikte kırsal alanlarda yaşlı bakım hizmetlerine erişim güçlüğü ve bu konunun uzun dönemde yaratacağı sıkıntılar şeklinde ortaya çıkmaktadır. Diğer tehditler bakıldığında yine gençlerin çiftçiliğe olan ilgisinin azalması, iklim değişikliğinden kaynaklanan kuraklık riski, kentsel alan odaklı sosyal politika uygulamalarının kırsal alanı ihmal etmesi ve kırdan kente göçün devam etmesi özellikle Türkiye özelinde tarımsal mirasın korunması konusunda sıkıntı yaratacak konuların başında gelmektedir. Son dönemdeki ekonomik değişiklikler göz önüne alındığında girdi maliyetlerinin yüksek olması ve verimli tarım arazilerinin amaç dışı kullanımının artması özellikle arazi kullanımı üzerindeki baskıların daha da artacağını göstermektedir. Tarımsal mirasın kaybı konusundaki sıkıntıları anlatmak açısından İtalya'da Soava geleneksel bağcılık sistemi üzerinden bir örnek vermek istiyorum. Burası Kuzey İtalya'da bir beyaz şarap üretim bölgesi ve 2018 yılında küresel ölçekte önemli tarımsal miras alanı olarak Dünya Gıda ve Tarım Örgütü tarafından tanınmıştır. Bu bölge 2. Dünya Savaşı'nı takiben kırsal alandaki nüfusu göç sebebiyle azalmış bir bölge. Yerli halk bağları ve bağcılığı şehirdeki daha iyi iş şartları için terk etmiştir. 1970'lerde özellikle standart ve iyi kalite üzümler için pazar talebi artınca monokültür yeni tip bağlar desteklenmiş. Bu da yörenin özelliği olan teraslı bağcılık sisteminin terk edilmesine neden olmuştur. Özellikle tepelik eğitim alanlarda toprak erozyonu ve heyelan riski artmıştır. Bugün alanların yaklaşık %7'si heyelan tehdidi altındadır. Özellikle 1954-1976 yılları arasında hem sosyal ve kültürel değişimin çok fazla olduğu hem de biyolojik olarak var olan bağcılık sisteminin değiştiği dönemde heyelan ve toprak erozyonu riski %900 artmıştır. Ancak 1990'lı yıllardan sonra kırsal alana ve özellikle bu bölgeye olan önemin artması ile ve sürdürülebilir koruma kullanma odağında geliştirilen projeler ile bu alandaki sosyal ve biyolojik çeşitliliğin korunması açısından önemli adımlar atılmıştır. Bugün bölgede 3000 aile yaşamaktadır. Bu da 10.000'den fazla kişinin geçimini sağlayan ekolojik ve ekonomik olarak kapalı bir sistemin geliştirilmesine sebep olmuştur. Garganega bölgesi %80, Trebbiano de Soava bölgesinde de %20 tarımsal üretim kapasitesine sahiptir. Bu bölgede yerel üzüm çeşitleri yanında kiraz ve zeytin çeşitleri de tarımsal miras sistemine dahil edilmiştir. Aynı zamanda bölgedeki kültürel değerliliğin devamı için 1929 yılından beri devam ettirilen üzüm festivalleri, karnavallar, aynı zamanda teraslı üretim sisteminin yeniden oluşturacak bilgi birikiminin oluşturulması da bölgedeki sistemin devamı için oldukça önemli olmuştur. Bu örnek göstermektedir ki dünyadaki pek çok tarımsal miras sistemi kültürel ve biyolojik sistem üzerindeki tehditlerden dolayı bir erozyona ve kayıplara maruz kalabilmektedir. Ancak önemli olan koruma ve kullanma ölçeğinde önemli projelerin geliştirilmesi, sürdürülebilir kalkınma politikaları çerçevesinde özellikle yöre insanını da dahil ederek yerel çeşitleri koruyan ve geçimlik kaynaklarını koruyacak politikalar eşliğinde bu sistemlerin uzun süre devamını geliştirecek politikaların oluşturulmasıdır. Tarımsal miras alanları strese dayanıklı, aşırı iklim olaylarına karşı dayanıklılığımızı artıran önemli miras sistemleridir. Bu sistemler tarımsal alanların kullanımı için, tarımsal biyolojik çeşitliliğin korunması için karmaşık ve önemli sosyal yapılar geliştirmiş. Kültürel değerler açısından farklı sistemler geliştirerek geleneksel bilgi açısından küresel ölçekte önemli alanlar oluşturmuşlardır. Bu sistemlerin uzun vadede korunabilmesi için tarımsal mirası tehdit eden sosyal ve biyolojik tehditlerin anlaşılması, bu tehditlerin yok edilmesi için ulusal ve küresel politikalar içine entegre edilmesi, daha çok tarımsal miras sisteminin korunma ve kullanma pratikleri içinde korunması,
Bu sistemlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve özellikle iklim değişikliğine karşı elimizde önemli modellerin geliştirilmesi açısından önemli olacaktır.